Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz toprağın eksilen minerallerinden birini tamamlama. Bunu da odun külü ve yumurta kabuğuyla yapacağız. Bunu bahçemizde nasıl kullanmamız gerektiğiyle ilgili bir video çekeceğiz. Evet, odun külü nasıl oluşur? Odun külü yanma ile oluşur. Peki yanma nedir? Yanma bir maddenin oksijenle reaksiyona girmesi demektir. Yanma yavaş yavaş da gerçekleşebilir ki buna oksitlenme denir. Demirin paslanması gibi. Ya da hızlı bir şekilde de gerçekleşebilir. Odun, kömür ya da doğal gaz gibi yanıcı maddelerin hızlı bir şekilde yanması gibi. Odun gibi organik maddeler genel olarak karbon, hidrojen, oksijen, azot gibi elementleri ve bununla birlikte mineralleri içerir. Yanma sırasında karbon ve hidrojen karbondioksit ve suya dönüşür ve ortamdan gaz halde ayrılır. Ama yanıcı olmayan mineraller külün içerisinde kalır. Odun külü içerisinde %25 oranında kalsiyum karbonat, potasyum karbonat, %3 oranında fosfor, mangan ve çinko gibi elementler içerir. Tabii kullanılan odunun cinsine göre sodyum, magnezyum, demir, bakır, bor gibi diğer elementleri de bulundurabilir. Sert yapılı ağaçlar yumuşak yapılılara göre daha fazla element bulundurur içerisinde. Kozalaklı, iğne yapraklı ağaçlar yumuşak yapılı ağaç sınıfında incelenir. Ayrıca ağaçların budanan kısımları yani taze dalları gövde kısımlarına göre yani eski kısımlarına göre daha fazla miktarda element bulundurur. Genel gübre ifadesi NPK ile ifade edilir. Yani azot, fosfor ve potasyum. Odun külü 0,1,3 NPK içerir. Yani organik bir gübredir gibi düşünebilirsiniz. Tabi buradaki fosfor ve potasyum oranları suni gübrelere göre oldukça düşüktür. Odun külü toprağa ciddi miktarda kalsiyum da sağlar. Elma ağaçları, karnabahar, domates, marul, brokoli, lahana, havuç, kereviz, patates gibi kalsiyum seven sebzelerin gelişimine çok faydalı olur. Kül dışında yumurta kabuğu da çok iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Güneşte kurumuş ya da pişmiş yumurta kabukları toprağa verildiğinde toprağın kalsiyum miktarını çok iyi bir şekilde artırır. Eğer yumurta kabukları çiğ ise yani işlem görmemişse enzimler tarafından parçalanması biraz zaman alır. O yüzden biraz daha erken uygulamak gerekir. Ben fide çukurlarıma mutlaka yanmış yani biraz kurumuş veya da pişmiş yumurta kabuklarından bir avuç koyuyorum ve yumurta kabukları bitkilerin, domatesin özellikle kalsiyum ihtiyacını çok iyi bir şekilde karşılıyor. Bunu tabii ki illa bu şekilde yapmayabilirsiniz. Hazır kalsiyumlar da satılıyor çözelti halinde ama tabii ki biz organik ve ekolojik bahçecilik yaptığımız için suni gübre veya suni mineral kullanmıyoruz. Dolayısıyla kalsiyum ihtiyacınızı bahçenin bu şekilde sağlayabilirsiniz. Ben odun külü ve yumurta kabuğunu kıştan itibaren bahçe yataklarıma seriyorum açıkçası. Şömineden ya da sobadan çıkan odun küllerini serpiyorum. Günlük olarak da tükettiğimiz yumurta kabuklarını bahçeye rastgele bir şekilde dağıtıyorum. Bunlar tabii enzimler tarafından çözülerek baharda toprağın kalsiyum oranını yeteri kadar yükseltmiş oluyorlar. Peki fosfor? Fosfor çiçeklerin renklenmesi, potasyumla birlikte meyvelerin tatlanması için gereklidir. Dolayısıyla odun külünde bulunan fosfor bu gereksinimi giderir. Odun külü çok iyi bir çim gübresidir ve uygulaması da çok kolaydır. Toz halde çimlerinize bolca serpip sonrasında iyice suladığınızda çimin ihtiyacı olan besinleri sağlamış olursunuz. Odun külü kompost hazırlamak için de çok kullanışlıdır. Kül komposta fosfor, potasyum ve kalsiyum gibi mikro besinleri de ekler. Ayrıca asitliği düşürür. Fakat aşırı kullanmamak gerekir. Kompost biriktirilirken her 15 santimetrede bir kül tabakası serpmek yeterli olacaktır. Eğer komposta asitlik artıran meyve sebze artıkları da fazlaysa kül bu asitliği dengeler. Bu noktada kül miktarını artırabilirsiniz. Gübreleri suda bekletip gübre şerbeti yapıldığı gibi külden de şerbet yapılabilir. Yaprak damarlarındaki sararma, yapraktaki kahverengi noktalar, yavaş bitki gelişimi, yuvarlak yaprak, düşük mahsul gibi sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olur. Bu sorunlar potasyum eksikliğinden de kaynaklanır, magnezyum eksikliğinden de kaynaklanır. Bunun için 2,5 kilo odun külünü bir bezin içine koyup 200 litre suyun içine batırıp birkaç gün beklediğinizde bitkilere verebileceğiniz güzel bir şerbetiniz olmuş olur. Ben külün yanında evden çıkan yumurta kabuklarını da suyun içerisine atıyorum. Yani ikisini beraber karıştırıyorum ve bekliyorum. Sonrasında elde edilen şerbeti bitkilere uyguluyorum. Odun külünün en iyi kullanımı ekim yapılacak alana serpmektir. Kış sonunda yani bahara girmeden önce 50-70 gram metrekareye denk gelecek şekilde serpebilirsiniz. Kül asitliği düşürür. Bununla ilgili bir video çekmiştim. Yani asitliğe olan etkisinin deneysel olarak nasıl olduğunu göstermiştim. Fazla kullanırsanız toprağın pH'i yükselir. O zaman da toprak bazik bir hale gelir. Odun külü sümüklü böcek, salyangoz
salyangoz gibi canlıları bahçeden uzaklaştırır. Kül bu canlıların vücutlarına dokunduğunda vücut suyunu dışarı çıkartır. Bitkilerin ya da bahçe yataklarının etrafına kül serptiğinizde bitkileri bu canlılara karşı korumuş olursunuz. İnce bir tabaka halinde serpmek yeterli gelir. Yalnız tabii her yağmurda yıkanacağı için tekrardan geçmeniz gerekir. Ben bahçe yataklarımın etrafına külü serptiğimde içlerinde sümüklü böcekleri ya da salyangozları görmüyorum. Ama onun dışında gayet her yerde bolca geziniyorlar. Eğer toprağın pH'i 6'nın altındaysa bu asitliğin yüksek olduğu anlamına gelir. Bunun için bahçenizde kül kullanabilirsiniz. 6-7 arasındaki pH seviyesi çoğu bitkinin tercih ettiği bir aralıktır. Eğer toprağın pH seviyesi zaten 7 ise fazlaca kül kullanmamak gerekir. Domates, lahana, brokoli, roka, enginar, fasulye, pancar ve birçok kök bitkileri nötr ya da hafif bazik toprak severler. Dolayısıyla pH'in 6-7 belki 7'yi biraz geçtiği topraklar bu sebzeler için çok iyi olur. Peki dikkat edilmesi gereken yanlar var mıdır? Tabii ki vardır. Odun külü alkalidir yani baziktir. Uygulama yaparken koruyucu gözlük, eldiven, toz maskesi gibi malzemeler kullanmak gerekir. Amonyum sülfat, amonyum nitrat ya da üre gibi gübrelerle karıştırmamak gerekir. Temas halinde hemen reaksiyona girip amonyak gazı salmaya başlar etrafa. Zaten bunu kokusundan anlarsınız hemen. Tohum ve fidelerde kullanılmaz. Yağmurdan önce uygulama yapmamak gerekir. Çünkü potasyum gibi çözünen elementler akıp gider. Lityum, sodyum, potasyum gibi alkali metaller suda çok iyi çözünür. Yani bu metallerin bileşikleri de suda çok iyi çözünür. Dolayısıyla lityum, sodyum, potasyum, magnezyum gibi elementlerin mineral tuzlarını bahçede kullanmak isterseniz öncelikle havaya bakın. Eğer uyguladıktan sonra yağmur yağacaksa yağmur bu mineraller alıp götürür. Sadece odun külü kullanmak gerekir. Mangal kömürü, piriket kömür kullanmamak gerekir. Ayrıca bitkilerin direkt yeşilliklerine de serpmemek gerekir. Çünkü bitkileri yakabilir. Karton, mukavva, boyanmış kereste ya da vernik gibi diğer uygulamalardan geçirilmiş malzemelerin yakılmasından elde edilen kül kullanılmamalıdır. Odun, palet gibi maddelerin külü kullanılabilir. Kömür külü de kullanılabilir ancak yalnız kullanmamak gerekir ve az miktarda kullanmak gerekir. Evet, odun külü ile ilgili söyleyeceklerimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda odun külünün ve yumurta kabuğunun bahçedeki faydalarından bahsettik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.